Merhaba arkadaşlar, Gelecek Şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Rıza Korkut. Uzun zamandır video atmadık, farkındayım ama beklediğinize değecek bir videoyla şu an karşınızdayım. Bu videomuzun konusu asansörlere kart okuyucu nasıl takılır? Şu an önümüzde bir tane Schindler marka 4 katlı 4 kapılı bir asansör var. Bu asansörün tuş takımlarını blok ettik ve her kata bir kart okuyucu taktık. Kart okuyucularla o katın gördüğünüz gibi tuş takımlarını aktif ediyoruz ve artık çağırabiliyoruz. Eğer bu kart okuyucuyu kullanmazsak bu tuş takımları blokeli kalıyor ve ne yaparsak yapalım hiçbir şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Kart okuyucuyu okuduğumuz zaman sadece hangi katın kart okuyucusunu okutmuşsak, yani hangi kata okutma yapmışsak o katın tuş takımları aktif oluyor 10 saniye boyunca ve biz o 10 saniye boyunca çağırabiliyoruz. 10 saniye dolunca bak gördüğünüz gibi arkadaşlar tuş takımı çalışmıyor. Bu hem bina güvenliği için hem de sadece personelin bu asansörleri kullanabilmesi için yaptığımız bir uygulama. Detaylı olarak aşama aşama bu uygulamayı sizlere anlatacağım arkadaşlar. Ayrıca bilgisayardan tüm bu giriş çıkışların hepsini loglayacağız ve bunların hepsinin günlük olarak raporlanabildiğini göreceksiniz. Belli katlara personeli kısıtlayabilirsiniz, erişimini kesebilirsiniz. Çok detaylı bir sistem arkadaşlar ve bu sistemi sizlere detaylı bir şekilde her aşamasını anlattım. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolarımızdan haberdar olasınız. İsterseniz sözü fazla uzatmayalım, videomuza geçelim ve sonrasında yine tekrar kapanışta görüşelim arkadaşlar. Kutumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunun içine kartı koyacağız. Korunaklı bir şekilde. Şimdi buna havalandırma yapmamız lazım. Havalandırmayı da şöyle yapacağız. Alttan ızgara yapacağız. Bir de üstten ızgara yapacağız. Önü de kapağını kapatınca burada baca etkisi yapacak arkadaşlar. Fan koymuyoruz. Fan çünkü bütün tozu çekecektir içine ve kaş yaparken göz çıkacaktır. Kesinlikle fan koymuyoruz arkadaşlar. Unutmayın. İçindeki ısınan hava mecburen yükselecek. Isınan hava yükselince ızgaradan atacak. Peki içerideki hava azalacağı için ne yapacak? Alttan yeniden soğuk hava alacak. Buradan ısınan hava yükselip çıkacak. Soğuk havayı alttan geri çekecek. Yani burada doğal bir baca oluşacak. Böylelikle sağlıklı bir şekilde havalandırmış olacağız. Yine söylüyorum kesinlikle ama kesinlikle fan kullanmıyoruz. Bütün tozu kartın üstüne toplarız ve hiçbir işimize yaramaz. Arkadaşlar elektriği yukarıdan otomatik ışıktan alacağız. Buraya kablo çekeceğiz. 0.75 kablo çekeceğiz. Bu yeterli olacak. Fazlasıyla yeterli olacak. Burası çatı arası olduğu için yani kablo kanalına falan gerek yok diye düşünüyorum. Direkt bağlayacağım. Kroşeyle çakacağım. İşimizi görecek. Elektriğimizi vereceğiz. Ondan sonrasında devam edeceğiz. Burası asansör dairesinin üst tarafında bir yer. Asansör dairesi derken asansör boşluğu. Schindler asansörleri biliyorsunuz asansör dairesi yok. Hepsi komplike birleşik. Şimdi biz buraya niye yapıyoruz? Manyetik alanın etkilenmemesi için. Çünkü hassas bir cihaz. Manyetik alanın etkilenmemesi için boşluk bir alana koyacağız ve buradan aşağıya bütün kapılara, yani kapı butonlarına ve kapı butonların yanında kart okuyuculara hat çekeceğiz. Bu hatları da arkadaşlar 6x22 4 tanesi kart okuyucu için, 2 tanesi de kapıların butonları için. Aktif olduktan sonra butonlara sinyal gitmesi için
Kullanacağımız kablo blandajlı sinyal kablosu olacak. Blandajlı olma sebebi arkadaşlar asansör dairesi çok ciddi derecede biliyorsunuz manyetik alan oluşturuyor. Hareket ettikçe ve oradaki cihazlar çalıştıkça, inventörler çalıştıkça vesaire, motor çalıştıkça. Bunlar tabii normalde ket altı ile falan çekersek bütün elektrik manyetik olarak üzerine toplayacaktır ve geriye karta 30, 40, 50, 60 volt elektrik geri dönüş olacaktır. Bu da kartın bir süre sonra artık bunu kaldıramayacağı hale geleceği için çipi yakacaktır. Anakartın üzerindeki yani bu kart okuyucumuzun bağlı olacağı kartı üzerindeki işlemci, hafıza işlemcisini yakacaktır, zarar verecektir ve bunun dönüşü yok arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz hafıza işlemcilerini kopyalayamıyoruz. Kopyalayabiliriz ama uzun hikaye. Yani sonuç olarak yandıktan sonra zaten kopyalayamıyoruz. O yüzden blandajlı kablo çekeceğiz. Arkadaşlar önce sigortasını buraya yapacağız. Sonrasında yukarıdan elektriğini bağlayacağız. Sigortayı şimdiden takıyorum ki yukarıda çünkü elektrik varken bağlantı yapacağız. O yüzden sonrasında burası burada elektrik olmasın. Amacımız o. Sadece 2 amperlik bir sigorta takıyoruz. Çünkü 2 amper bize fazlasıyla yeterli. Ama B sınıfı olacak, bunu unutmayın. Sakın C yapmayın. Sigorta hiçbir işinize yaramaz. Evet. Faz yapacağımız hattı keselim buradan. Sigortaya girelim hemen. Çizgili olan kabloyu ben faz yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi ben elektrik varken bağlıyorum. Bunu sakın kendiniz asla böyle bir şey yapmayın. Bakın sorumluluk asla kabul etmem söyleyeyim. Ben alışkınım elektrik varken çalışmaya ama rica ediyorum sakın ama sakın siz böyle bir şeye sakın tenezzül etmeyin. Tedbirinizi alın lütfen. Evet arkadaşlar, elektriğimizi aldık. Kapağını kapatabiliriz. Sigortamız kapalı, elektrik var ama hemen bağlantımızı yapalım. Arkadaşlar mutlaka kablo yüksüğü kullanıyoruz. Yani bu bir öneri değil, bu bir gereklilik, bunu söyleyeyim. Kablo yüksüğü mutlaka her zaman kullanmalısınız.
Gördüğünüz gibi güç kaynağımız hazır arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir kumanda alıcımız var. Bu alıcıyı da takacağız. Bu alıcı ne işe yarayacak? Her katın düğmesi için uzaktan aktif etmeye yarayacak. Acil durumlarda güvenliğin elindeki kumandayla asansörü de açabilmesini sağlayacak kartsız. Bu kumandanın menzili 3 kilometre. Kapalı alanda ama AVM içerisinde her yerde çekiyor olacak. Dediğim gibi bu da bir yedek çalışma ünitesi. Kart olmaması durumunda veya uzaktan aktif etmek gerektiğinde bu şekilde bir uygulama yapacağız. Onun için de dışarıdan anten kablosu çektim. Bunu kablo yetişsin diye de yükseğe bir yere koyacağım. Buraya takacağım. Ondan sonra bunun bağlantılarını da ayrıca yine koyacak olduğumuz karta yapacağız. Onu da göreceğiz. İsterseniz bunu da yerine bir monte edelim. Sonrasına devam edelim. Arkadaşlar bu kart ilk versiyon bir kart. Bunda bence tasarım hataları var. Tasarım hatalarından dolayı da aşırı derecede şu bölge ısınıyor. Isındığı için de kart yamulmaya başlıyor ve soğuk lehim yapıyor. Bu şekilde de arızaya giriyor arkadaşlar. O yüzden ayrıca asansör dairesinde dediğim gibi daha önce yüksek miktarda manyetik alan olduğu için kablolar elektrik topluyor ve geri döndüklerinde 5 voltun üzerinde bir voltajla geri dönüyor sinyal hatları ve bu da yine işlemciyi yakıyor. Onun için hem blendajlı kablo kullanacağız hem de buraya diyotla ayrıca bir güvenlik yapacağız. Parafudur gibi 5,5 voltluk bir diyot koyacağız sinyalden gelen hatlara ve bir tarafında orta katta bağlayacağız. Böylelikle 5 voltun üzerinde voltaj dönerse tekrar direkt onu sıfırlayacak ve işlemciye gitmeden korumuş olacak. Bunları yaparsak ömür boyu çalışır diye düşünüyorum arkadaşlar. Isınmaya sebep olan dirençleri taş dirençle değiştirdim. Havaya verdim. Havadan daha iyi soğuyacaktır. Ayrıca regülatörler var burada. 5 volta düşüren. Bunlar da aşırı derece ısınıyor. Bunları da burada gördüğünüz gibi direkt kartın gövdesine vidalamışlar. Haliyle de ısınıyor zaten. Aşırı derece ısındığı için kartın gövdesine olduğu gibi ısı yayılıyor. Bunun altında arkadaşlar ağ çipi var. İnternete bağlayacağız bunu ve uygulama üzerinden her şeyini yöneteceğiz. Ağ çipi de aşırı ısınıyor çünkü sürekli sinyal gidip geliyor. Onun üzerine bir tane gördüğünüz gibi alüminyum bir soğutma sistemi yapıştırdım. Aynı zamanda işlemci üzerine de hafıza işlemcisi. Bunun içinde de yazılımın kendisi var. Bu yandığı zaman zaten değiştirseniz de çalışmaz. İçindeki yazılımı da yüklemeniz gerekiyor. O yüzden korumamız gerekiyor. Herhangi bir ısıda yine bu alüminyum koruyacaktır. Böylece daha sağlam hale getirdik. Bence üzerindeki tasarım hatalarını büyük oranda %90 oranında çözmüş olduk. Ancak gördüğünüz gibi bunları havaya aldım arkadaşlar. Yükseğe almamın sebebi karttan uzaklaştırmak. Aşırı ısındıkları için karta ısı vermelerini engelliyoruz. Amacımız o. Yalnız bunlar havada kaldığı için zamanla lehimlerden kopabilir. Ağırlık sonuçta sürekli aşağı doğru ağırlık olacak. O yüzden ayaklarına sıcak silikonla destek atıyoruz. Karttan ayrılmamasını sağlayacak. Sürekli havada kalacağı için
Bunu yapmamız gerek. Aynı şekilde. Gerçi bunu yapalım yine de. Taş direncin ayaklarını da yapalım. Bu şekilde duracağı için ayakta kaldığı zaman sürekli ağırlıktan dolayı lehimi koparabilir. Soğuk lehim oluşabilir. Onu engellemiş olduk. Böylece sağlam hale geldi. Kartımızı konumuzun ortasına güzelce vidalamaya çalışacağım arkadaşlar. Haftanın, günün istediğimiz saatlerinde istediğimiz zaman röleyi açmamıza yarıyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Bunu da koyacağız. Bu da hangi senaryo için? Diyelim ki akşam 10'dan bir AVM kapanır değil mi? AVM kapandı, sabah 10'a kadar kartlı sistemi devre dışı bırakacağız ki yük asansörünü personel daha hızlı şekilde kullanıp AVM içerisinde temizliğini, işte o bakım onarımını daha hızlı yapabilsin diye devre dışı bırakmaya yarayacak. Onu da nasıl yaptık? Röle çıkışlarına 12 voltu direkt vereceğiz arkadaşlar buradan. Diyeceksiniz ki tek hatlı 4'e bölmüşsünüz. Peki bunu röleler, kapılar ayrı ayrı nasıl açacak daha sonra diyeceksiniz. Burada diyotlar var. Tek yönlü arkadaşlar. Buradan 4 kapının rölesine de 12 volt gidecek. Ama bunlar birbirinin arasında asla alışveriş yapmayacak. Yani bu kapıyı açtığımız zaman buradan bu kapıya da sinyal gitmez. Çünkü burada diyot var arkadaşlar. Diyotun ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Şimdi bunu da direkt kapağımızın üstüne bir yere yapıştıracağız. Şuradan da güzel bir delik açıp bu bağlantılar için kabloyu içeri atacağız hızlıca. Kapılara giden röle bağlantıları sağ tarafta olduğu için biz de hemen saatimizi buradan sağ tarafa alacağız. Bu direkt güç kaynağına gidecek arkadaşlar. İçeri vermemize gerek yok. Bunu da tam şuradan delelim. Bunu içeri verelim. Hemen kablo için bir delik açacağız. Tam ortadan açacağım çünkü sağ tarafta olduğunu söylemiştim kabloların.
Evet, bu şekilde. Şöyle taktığımız zaman rahatlıkla buradan saati falan ayarlayabiliriz. Şimdilik bu da bir kenarda dursun. Arkadaşlar, özet geçmek gerekirse ne yaptığımızı, elektrik hattımızı çektik. Panomuzu koyduk. İçinde kartımız var. Kart okuyucuların ve asansör kapılarımıza giden sinyallerin, yani tuşlar açmak için giden sinyallerin bağlanacağı yer. Güç kaynağımızı bağladık. Buraya bir anten ve gördüğünüz gibi bir 4 röleli bir alıcı koyduk. Kumandamızda 4 tane tuş var. Bu tuşlar her katın kapılarını ayrı ayrı açmamıza yarıyor şu şekilde. Uzaktan o kapının açılması gerekiyorsa, kart yoksa veya telefonum arındı ve bu kattayım ben, acil ihtiyacım var dendiği zaman hemen basıyorsunuz, o kat tuş takımı aktif oluyor ve o katın asansörü kullanılabiliyor. Bunu da ayrıca yapmış olacağız. Yani komplike bir sistem yapacağız. Burası asansör dairesinin üst tarafında, çat tarafında bir boşluk. Manyetik alandan hiç etkilenmemek için buraya koyduk ve buraya çekeceğimiz kabloları da kesinlikle ket altı çekmiyorsunuz. Ket altı çekerseniz asansör boşluğundaki manyetik yük tamamen kablolarla birlikte 40 volt, 50 volt, belki 100 volt olarak geri döner. Bu tokatlamaları da kartın mutlaka hafıza işlemcisine kadar gideceğini düşünürsek bir süre sonra bunu artık kaldıramaz hale gelir ve yanar. O yüzden de ne yapacağız? Blendajlı kablo koyacağız. Blendajın da ayrıca burada topraklayacağız kablosunu. Bir de giriş bağlantılarında sinyal hatlarını gelen, yani kart okuyucudan dönen sinyal hatlarına zener diyot koyacağız arkadaşlar. 5.5 voltluk. Onu da orta katta GND hattına bağlayacağız. Bu da ne işe yarayacak? 5 voltun üzerinde bir voltaj olursa zener diyot devreye girecek ve direkt o yüksek voltajı topraklayacak. Öyle söyleyeyim size. Sıfırlayacak. İşlemciye gitmesini engelleyecek. Bu da ikinci bir koruma olacak. Bu şekilde ömürlük bir sistem yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken daha zor iş. Kabloları buradan çekeceğiz ve asansör boşluğunda bütün katların kapılarının kablolarını tek tek çekeceğiz. Bu biraz uğraştırıcı, yorucu bir iş. Ama sonrasında da her şey güzel bir şekilde çalışmış olacak. Devam edelim.
Arkadaşlar bu yukarıdan kartımızdan gelen hat. Bu da buradan aşağıdaki tuş takımına aktardığımız kart. Kartı okutunca bu tuş takımın 12 voltluk elektrik gelecek. 12 voltta tuş takımındaki hazırladığımız röleyi açacak. Röleyi açınca da tuş takımı aktif olacak. Bu şekilde çalışacak sistem. Kapat. Arkadaşlar anakartta sinyalin gittiği bir ortak hat var. Daha doğrusu buton hat kartında. O ortak hattı kesip sadece küçük bir yol var zaten. Orayı hafifçe kazıyıp kesiyoruz. Oradan bir kablo ayıracağız. Onu röleye bağlayacağız. Yani kart okuyucu çalıştığı an röle açacak. Bunları birleştirecek. Tuş takım aktif olacak. Kontrol edelim hattı kesip kesmediğimizi. Hattı kesmişiz. Buradan ve buradan kablo alacağız. Bu hat ayrı olduğu zaman tuş takımı deaktif oluyor. Bunlar birleştiği zaman aktif oluyor. Yani kart okuyucu çalıştırdığınız zaman buraya bir mini telekom rölesi koyacağız. Yukarıdan 12 volt gelecek. Bu 12 volt röleyi açacak ve bunu birleştirecek. Haliyle de tuş takım aktif olacak. 10 saniye, 15 saniye onu biz ayarlayabiliyoruz bilgisayardan. Haliyle kartı okuduğu zaman tuş takım aktif olacak. Okutmadığı zaman pasif olacak. Hangi katı okutursak o katın kartı aktif olacak. Yani buton yere aktif olacak. Böylelikle personelin hangi kata gittiğini, hangi katı kullandığını, hangi kartın hangi personel ait olduğu bilindiği için bunları bileceğiz. Hatta bazı katları yasaklayabiliyoruz vesaire vesaire. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu güzel bir uygulama olacak. Kumanda panelimiz bu. Sheetlerin paneli. Burada tuş takımını kesen GND hattı burasıydı arkadaşlar. Bu arayı kopardık. Ve iki hattın arasını kopardığımız için tuş takımı devre dışı kaldı. Biz buraya ne yapacağız arkadaşlar? İki yerden hat alacağız. Ve şu şekilde görmüş olduğunuz ince, bunlara telekom rölesi falan diyorlar. Yazıyor, yazısını görüyorsunuz üzerinde 12 voltluk. Bunları bağlayacağız ve yukarıdan kart okunduktan sonra gelen 12 voltu da buraya bağlayacağız. Röle açılacak ve burayı birleştireceği için tuş takımı aktif olacak. Bu kadar basit. Ne yapacakmış? Röleye 12 volt gelecek, aktif olacak ve burayı birleştireceği için de haliyle de tuş takımı 10 saniye aktif olacak.
Evet arkadaşlar, burası tuş takımının cihende attı. Orayı ayırdık ve şu şekilde röleye bağlayacağımız bir hat yapmış olduk. Rölemiz bu şekilde. Burası 12 volt girişimiz. Burası da röle açtıktan sonraki bağlantı noktamız. Buradan tekrar buraya lehimleyeceğiz. Şu an gecenin 2'si arkadaşlar. O yüzden biraz sakarlığımız olabiliyor. Kusura bakmayın. Bu röleleri daha önce bağlamıştık arkadaşlar. Ama kullanmamıştık. O yüzden şimdi sizlere tekrar göstermek için bu şekilde bağlantıyı kablolardan yapacağım. Ve bu kabloların devamında da gördüğünüz gibi aynı şekilde normal rölede olduğu gibi kontak ucuna bağlayacağız. Bunu neden tercih ettik? Çok ince. Buraya sığıyor arkadaşlar. O yüzden tercih etme sebebimiz bu. Güzel bir lehim yaparsak. Şunu söyleyelim, burası bizim çalışma masamız değil arkadaşlar. Burası bir iş yerinin masası. O yüzden size amatör gelebilir buradaki yaptığımız iş, ama dediğim gibi bir elektronik masasında çalışmıyoruz şu an. Fazla kalın attırmadan izolasyonunu sağlarsak iyi olur. Biz bant tercih ettik. Siz makaron tercih edebilirsiniz. Makaronumuz buna sığmadı arkadaşlar. O yüzden kullanmadık. Dediğim gibi tercih size bağlı. Kopuklukları önlemek için, olası kopuklukları arkadaşlar, sıcak silikonla bir destek atarsak iyi olur.
Evet, bu şekilde tuş takımını da tuş panelinde hazırlamış oluyoruz. Şimdi yerine takıp bunu deneyeceğiz. Bakalım her şey yolunda mı? Eğer burası biraz kalın atarsa tuş panelin arkasını açıp biraz orayı oyabiliriz arkadaşlar. Ona orada bakacağız artık. Evet arkadaşlar, geldik. Kart okuyucumuz burada, panelimiz burada, tuş panelimiz. Bu bizim röle takımımız, röle bağlantımız. Kart okunduğu zaman buraya 12 volt gelecek ve röleyi açıp tuş takımını aktif edecek. Olayımız bu. Bağladık. Bu da normal bağlantımız. Tarıyor şu an. Bakın tuş takımı aktif değil, gördüğünüz gibi pasif durumda. Arkasını biraz oymamız gerekecek. Biz şu an kart okuyucuyu çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bakıyoruz. Gördüğünüz gibi asansörü çağırabildik arkadaşlar. Asansör geliyor. 10 saniye sonra tuş takımı pasif hale geliyor. O süreyi biz ayarladık. 10 saniye istediğiniz süreyi ayarlayabilirsiniz. Şu an pasif, gördüğünüz gibi tuş takımı çalışmaz ekstradan. Kartı okutuyoruz, bakın tekrar. Gördüğünüz gibi tuş takımı aktif oldu. Şimdi bu panel buraya sıkışıyor farkındaysanız. O yüzden buna bir ayar çekeceğiz. Eğer bu şekilde bunu buraya sığdıramazsak arka taraftan, tuş takımın arka tarafından biraz oyuk açacağız. Bir şekilde rölemizi sığdıracağız. Ama aslında sığdı gibi görünüyor. Evet, sığdı aslında. Bir ince bir ayar daha yapalım. Nereden sıkışıyor bir bakalım. Şuradan sıkışıyor biraz. Evet arkadaşlar, tuş panelimizi taktık. Gördüğünüz gibi yine çalışmıyor ama kart okuyucusunu dokundurduğumuz zaman çalıştığını görebilirsiniz. Arkadaşlar, priz yapıyorum. Ona da bir adaptör takacağım. Şöyle, güvenlik açısından kartı sadece harici tek bir adaptör bağlayacağım. Onun haricinde çalışan her şeye de farklı bir güç kaynağına bağlayacağım. Kartımızı korumak amacımız. Çünkü burası dediğim gibi asansör boşluğundan gelen kabloların bağlandığı bir yer olacağı için elimizden geldiğince bütün ne kadar manyetik alandan oluşan voltaj geri bildirimlerini, yani karta gelen voltaj, fazla voltajları engellemeye çalışıyoruz ki kartımız arıza yapmasın. O yüzden kartın tek görevi gelen bilgileri okuyup ilgili kapıları açmak, kapatmak ve bilgisayarla iletişim kurmak olacak. Onun haricinde
asansör düğmelerine giden 12 voltluk enerjiyi de oradaki röleleri açtıracak olan enerjiyi de yine harici güç kaynağından vereceğiz. Onun hiçbir şekilde kartla bağlantısı olmayacak. Arkadaşlar bu adaptörü sadece kart okuyucuların bağlandığı kartın beslemesi için kullanacağız. Başka hiçbir şey kullanmayacağız. Amacımız farklı sinyalleri bu karta gelmesini engellemek. Çünkü daha önce de söylediğim gibi kartın biraz nasıl anlatayım, tasarım hatalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ısınan parçaları yukarıya aldım. Soğutma işlemi yaptım. Çünkü hepsini karta temas eder şekilde yaptıkları için kart aşırı ısınıyordu. İlk tedbirimiz bu. Sonra yine bu
kart okuyuculara bağlantılarda da diyotla bir güvenlik önlemi alacağız. Onu da anlatacağım. Evet. Artı eksiye dikkat ederek bağlıyoruz. Şalteri açtığımızda şu şekilde çalışmış olduğunu göreceksiniz. Şimdi montajımıza başlıyoruz. Sabahki, daha doğrusu dün geceki bağladığımız kablolarımız burada. Bunların her biri bir kata gidiyor. Asansör kapılarındaki kart okuyuculara ve kart panellerindeki, yani tuş panellerindeki sinyal göndereceğimiz rölelere gidiyor. Bu şekilde hangi katın kart okunmuşsa o katı aktif edecek. Tuş takımı 10 saniyeliğine aktif olacağı için de personel çağırıp asansörü kullanacak. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar, bu kumanda tetik kablolarımız. Kumandamız bu. Bu kumanda ne işe yarayacak demiştim. Otopark, zemin kat, birinci kat, ikinci kat uzaktan kart okuyucular okutulmuş gibi kapıların, kumandaların aktif edilmesini sağlayacak. Bunun da bağlantısını şöyle yapacağız. GND, yani GND, ground diyeyim, ortak olduğu için onu tek hat çekiyorum. Sonra 4 kapı için rölelere ayrı ayrı bağlantı bağlayacağız. Direkt komlara GND'yi bağlıyorum. Rölelerin kom bağlantıları, kumanda alıcısı var arkadaşlar. Hangi katınki rölesi aktif olduysa GND'den o katın tetik hattına bir bağlantı sağlayacak. Bu da o katı açacak. Kumandamızın alıcısı için 12 volt bir besleme yapacağız arkadaşlar. DC besleme. Modelimizdeki harici bir şeffaf kabloyla yapalım istiyorum.
Arkadaşlar artı soldaki ground'da GND'de sağdaki şu. Nereden anladık? Burada eksi 12 volt yazsaydı tam tersiydi. Ama şu an 12 volt yazdığı için doğru kutuplar tutuyoruz. Yani şu artı şu eksi. Buna göre yapacağız. Bakın. Şimdilik sıkmıyoruz buraları. Başka kablo geçirebiliriz belki. Bütün kabloları blendajlı kullanıyoruz. Hiçbir harici manyetik alandan etkilenmemesi için, özellikle asansör için yapıyorsak bunu, gerçekten bu çok önemli. Aksi halde kartımızı yakabiliriz. Çünkü sinyal hatları 5 voltla çalışıyor ve daha yüksek bir voltajın geri dönmesi hafıza işlemcisini direkt yakacaktır veya bir süre sonra tokatlaya artık kaldıramaz hale geldiğinde bir anda kartımız arızalanabilir. Öncelikle ground hattımızı GND hattımızı herhangi bir GND bağlantısına bağlayabiliriz. Şuralar kapıyı butonla açma düğmeleri. Biz burayı ne yapacağız? Kumandayla açtıracağız. Bağlantılarımızı buralara yapacağız arkadaşlar. Bakın bu 4. kapı bizim son asansör katımız. Bir altı ve en altı, yani 1. kat aslında bizim otopark dediğimiz alan. GND hattımız beyazdı. GND hattımızı direkt herhangi bir kapının GND bağlantısına yapıyoruz arkadaşlar. Bunu neden tek kablo gönderdik? Çünkü tüm tetik kanalların hepsinin girişinde GND ortak arkadaşlar. Evet, şimdi bunu yaptıktan sonra artık kat bağlantılarını yapmamız gerekiyor. Hangi katın kumandasına basıldıysa o katın aktif olması gerekiyor. Onları da renklere göre zaten ayıracağız. En yakın 4. katın, yani son katın tetik hattından başlayabiliriz. Sanırım 1. kapı, yani otopark kapısının kumanda tetik hattı burası. Bağladık. İsterseniz bir test yapalım. Siz de görün. Bakın. Gördüğünüz gibi kapıyı açtı arkadaşlar. Uzaktan kapıyı açmamızı sağlayacak.
Arkadaşlar bu da internet hattımız. AVM'nin ana switch'ine bağlı bilgisayardan kontrol edebilmemizi, kartları tanımlayabilmemizi, hangi mağazaya verdiğimizi, ayrıca giriş çıkışları takip edebilmemizi, hepsini kontrol edebilmemizi sağlıyor. Yerel ağa bağlı bir bilgisayar kullanmamız yetiyor. Şimdilik kalsın, buna RC45 bağlayacağız. Arkadaşlar katlardan gelen kart okuyucuların ve kumanda panellerinin hattını artık bağlıyoruz. Hepsinde blendaj kablo hattı var biliyorsunuz, dışında koruma. Bunlar birleştireceğiz ve bunları da GND hattına bağlayacağız. Ama şöyle bir şey yapacağız. Kendi kartımızın GND hattına bağlamayacağız. Çünkü aşırı yükü hepsini buna boşaltmak işimize gelmez. Tamamen farklı bir güç kaynağı olan diğer güç kaynağının GND hattına bağlayacağız. O kendi içerisinde bunu sönümleyecektir. Hiçbir şekilde cihazımıza manyetik alanlardan oluşan voltaj girmemiş olacak. Bunları ayrıca birleştirip bağlayacağız. Şimdi burada da bir detay anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz 12 volt gidiyor kart okuyuculara, kart okuyuculara 12 volt gidiyor. Dönüşte de sinyal hatları var. 5 volta kadar sinyal dönüyor. Ama asansör dairesindeki manyetik alandan bu hatlara fazla voltaj yüklenebilir. Geri döndüğünde işlemciyi tokatlayabilir. Bu bir süre sonra yanmasına sebep olacaktır. Biz onu önlemek için Zener diyot kullanacağız. 5,5 voltluk. Geri dönen hatta 5,5 voltun üstünde bir voltaj çıkarsa direkt GND hattıyla birleşecek. Zener diyot aktif olacağı için 5,5 voltun üzerine sönümlendirecek. Kartımıza 5,5 volttan fazla voltaj gitmemiş olacak. Böylece bir koruma yapacağız. Şimdi kablolarımızı bir ayıralım. Arkadaşlar gri yeşili kumanda panelleri için ayırmıştık. Kumanda paneline 12 volt gönderecek ve oradaki röleyi çekerek tuş takımını aktif edecek dedik. Şimdi bunu da ne yapıyoruz? Buraya bağlayacağız ama 12 voltu rölelerimize dağıtacağız. Artı kutbunu, GND hattını da, eksi kutbunu da orta kat olarak tüm kumanda panellerindeki rölelere göndereceğiz. Böylece röle açılınca o katın 12 volt aktif olacak ve kendi rölesini açarak kapının tuş takımının aktif olmasını sağlayacak arkadaşlar. Ancak bu 12 voltu da yine kartımıza gelen bu haricen taktığımız adaptörden almıyoruz. Güç kaynağından alıyoruz güvenlik sebebiyle. Şimdi sırayla işlemleri yapalım. Şunu ayırıyoruz. Bu eksi hattımız. Bunu daha sonra hepsini birleştireceğiz ve güç kaynağına bağlayacağız. Bazen direkt ağzımızla kablo soyabiliyoruz. Bu normal bir durum arkadaşlar. Şu an ilk kapının, yani otopark katının bağlantısını yaptığımız için burayı ve burayı kullanacağız. Bu rölenin hattı, yani aşağıya kumanda paneline giden hattı bağlıyoruz. Yani tuş takımına giden hattı bağlayacağız.
ortasına bağlamamız gerekiyor. Normalde açık burası ama röle çekince kapalı olacak. 12 volt iletecek arkadaşlar. ...12 volt bağlantılarını atlama yaparak gideceğiz ve harici güç kaynağından hattımızı alıp içeri verdikten sonra diğer tüm bağlantılarla birlikte yapacağız. Şimdilik beklemede. Şimdi de kart okuyuculara giden hattımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Bu 12 voltun artısı. Şöyle baktığınız zaman zaten üzerinde yazar. Yön itibariyle en sağda. Bu kart okuyucuyu besleyecek olan 12 voltluk beslemenin artı kısmı. DC. Sarı rengi de ground'a bağlamıştık. Kart okuyucuda. Yani GND eksi hattı. Bu da ikinci bağlantı. Clemens'in sağdan ikinci. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. Üç ve 4, sağdan 3 ve 4 kart okunduktan sonra gelen sinyallerin hattı. Asansör dairesinde yük, asansör boşluğundaki hareketlerden dolayı ve oradaki manyetik alandan dolayı biriken elektriği bu tarafa verdiğinde sinyal hatlarından 5 voltun üzerinde voltaj gelirse kartı tokatlar dedik. İşlemciyi tokatlarsa bir süre sonra yanabilir. Ki yanacaktır. O yüzden biz ne yapacağız buna? Tedbir amaçlı bu iki sinyal hattına Zener diyot bağlayacağız ve diğer ayaklarını GND hattına, ground hattına bağlayacağız. 5,5 voltun üstüne voltaj gelirse ne yapacak? Zener diyot aktifleşecek ve 5,5 voltun üstündeki tüm voltajı ground hattına verecek. Böylece işlemciye 5,5 volttan fazla elektrik gitmemiş olacak. Şimdi onu da nasıl yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Zener diyotlarımızın arkadaşlar ayaklarını makaronla kaplayacağız. Ki temas oluşmasın. Şu şekilde. Şimdi Clemens'imizin ground hattına yani GND hattına Zener diyotun çizgili tarafı değil diğer taraf gelecek. Burası sinyal hattına bağlanacak. Çizgili taraf değil diğer tarafı ground hattına gelecek arkadaşlar. GND'ye bağlayacağız. Her iki Zener diyotumuzu da bu şekilde bağlayacağız önce.
Yalnız ben şu an öyle düşündüm. Daha sağlıklı olması için arkadaşlar sinyal kablolarımızın yüksüklerini, kablo yüksüklerini takarken Zener diyotlara da bunun içine ekleyeceğim. Böylece tekrar yerinden çıkmayacak. Fark ettiyseniz biraz zorlandık, yerinden çıktı çünkü. Evet, böyle daha sağlıklı olacaktır. Sinyal hattında D1 hattını biz beyaz olarak bağlamıştık. Bunu siz kart okuyucudan hangi hattı bağladıysanız ona göre, siz kendinize göre bağlarsınız. Biz D1 hattını beyaz kabloyla getirdik. Bu şekilde. Evet, Zener diyotumuzu görüyorsunuz. Köprü yaptık böylece. Diğer hattımızın D2 sinyal hattımızda hemen diğer klemense, onu da bu şekilde Zener diyotun ayağıyla birlikte yüksek için alıyoruz. Ve genel anlamda bağlantımızı tamamlıyoruz. Artı hattımız GND hattımız arkadaşlar. GND hattımızdan D1 ve D2 sinyal girişlerine 5,5 volt 1/2 wattlık Zener diyot bağlıyoruz. Bu ne işe yarayacak? Bu diyotlar 5,5 voltun üzerinde bir voltaj geldiği an iletken hale gelecek. Haliyle de 5,5 voltu direkt ground hattına aktarmış olacak ve kartımıza herhangi bir yüksek voltaj gelmeyecek. Bu yüksek voltaj neden olabilir? Asansör boşluğundaki manyetik alandan oluşur arkadaşlar. Bu akımları kesmemiz gerekiyor. Biz yine de gördüğünüz gibi blendajlı kablo kullandık. Koruma amaçlı. Bunu da topraklayacağız. Ama ikinci bir güvenlik önlemi olarak da diyotu kullandık arkadaşlar. Aynı parafudur gibi düşünün. Yüksek voltaj gelince yıldırım şimşek iletken hale geliyor ve topraklıyor. Onun gibi. Bu şekilde şu an otopark katının bağlantısını yaptık arkadaşlar. Diğer katları da, yani diğer kapıları da 1. 2. 3. 4. şeklinde sırayla hazırlayıp bağlantısını yapacağız. En sonunda yine tekrar anlatacağım. Arkadaşlar, tüm kart okuyuculardan gelen bağlantıları yaptık. Şimdi yapacağımız şey şu. Bu blendaj kablolarını birleştireceğiz. Sonra bu kabloyu buradan güç kaynağının eksi hattına, GND hattına bağlayacağız. Bu ne işe yarayacak? Üzerinde biriken asansör boşluğundaki manyetik elektriklerin hepsini, manyetik alandaki yüklenen elektriği güç kaynağının ground hattına vermiş olacağız. Bu kendi içerisinde onu sönümleyecektir arkadaşlar. Buradan ayrıca eksi hat alacağız yine. Tekrar GND hattından da bir de
kumanda panellerine, kart okuyucuların yanında bulunan kumanda panellerinin içindeki röleye gidecek olan eksi hattı bağlayacağız. Diyeceksiniz ki bunu buna niye bağlamıyorsunuz? Bunları ayrı ayrı göndereceğiz arkadaşlar. Eğer bu şekilde yaparsak buradaki olası gelecek olan, birikecek olan elektrik daha yakın bulduğu için buradan tekrar kumanda panellerine gidebilir. Ama ayrı ayrı bağlarsak burada sönümlenecektir. Tekrar kumanda paneline gitmeyecektir arkadaşlar. Bunu o yüzden yapıyoruz. Bu bir. İkincisi, artı hattımızı da alacağız arkadaşlar. Şunlar kapıları açan röleler, yani kumanda panellerini aktif eden rölelere giden artı kutuplar. Buradan bir tane artı kutup alacağız. Kom noktalarına, her rölenin kom noktasına atlama yaparak bağlayacağız. Ne olacak? Zaten eksi hattımız gidiyordu. O katın kart okutulunca buradan artı kutupta DC olarak 12 voltta aşağıya gidecek. Kumanda panellerinin, yani tuş takımlarının içinde koymuş olduğumuz röleleri aktif edecek ve tuş takımları aktif olacak. Böylece 10 saniye boyunca aktif olduğu için asansör çağrılabilecek o kattan. Yapacağımız şey bu. Sonra da internet bağlantısını yapacağız arkadaşlar. Sırayla gidelim. Bu arada Türkiye Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı az önce. Onun için dışarıdan korna sesleri geliyor arkadaşlar. Milli takımı tebrik ediyorum. Bunun üzerine de bir makaron yapalım. Böylece sağlam olsun. Yani bu çok ciddi akımlar çekmeyeceği için basit bir bağlantı ama kopmayacak bir bağlantı yapmamız yeterli olur. Herhangi bir yere temas etmemesi için ayrıca üstünü bantla kapatıyorum. Şimdi kafamız karışmasın diye adım adım gidelim arkadaşlar. Gelen kablomuzun ground hattına bağlantısını yapacağız. Yani topraklamasını yapacağız, öyle söyleyelim. Blendaj kablosunu, blendaj hattına, dış kaplamasını, aynasını, artık ne derseniz.
Bağlantı noktalarının iyi olması, daha sonra herhangi bir kopma veya temassızlık, ark durumunun olmaması için arkadaşlar mutlaka kablolara yüksük takıyoruz. Bunu asla unutmayın. Ne yaptık? Blendaj hattına kabloların dışındaki yüzeye biriken voltajı, manyetik alandan oluşan voltajı ground hattına bağladık. GND hattına bağladık. Direkt trafoya verdik. Zaten kartımızın asıl kartımızı ayrı bir adaptörle bağımsız çalıştırıyoruz. Güvenlik amacıyla, bunu da neden olduğunu anlamışsınızdır. Herhangi bir manyetik alandan etkilenmemesi için. Yine kartlardaki röleye giden, daha doğrusu butonlardaki röleye giden 12 volt hattı da buradan yapacağız. Zaten röle üzerinden dönüş yapıp gideceği için herhangi bir burayla temas olmayacak. O da yine bu kartı etkileyen bir şey olmayacak arkadaşlar. Şimdi onu da yapalım hızlı bir şekilde. Bu neydi arkadaşlar? Kart okunduktan sonra asansör çağırma tuş takımlarını aktif edecek olan 12 volt elektriğin eksi kutbu. Sağlam olması için de tekrar yine bir kablo yüksüğüyle bunu sıkıştıracağım. Klemens gibi düşünün. Böyle bir klemens uygulaması yapmış olacağım arkadaşlar. Daha sağlıklı olacaktır. Tabii ki bunun da bir yere temas etmemesi için güzelce bantlayacağız.
güç kaynağımızın eksik kutbuna bağlıyoruz. Kumanda panellerini aktif edecek olan, yani tuş takımlarını aktif edecek olan, röleye gidecek olan 12 voltun artı kutbunu bağlayacağız. Arkadaşlar bunun için de rölenin kom noktalarına 4 adet atlama yapacağız ve bunu güç kaynağındaki artı kutbuna bağlayacağız. Evet, artık şu durumda kart okunduğu zaman veya kumandadan hangi o kata basıldığı zaman o katın tuş paneli aktif olacak ve kat çağırma butonu aracılığıyla da o katın asansörünü çağırmış olacağız arkadaşlar. Şu an internet hattımız bu AVM'nin ana switchinden geliyor. Oraya takacağız ve sonra da bilgisayarla bu kartı yönetebileceğiz. Bunu da yapalım isterseniz. Ondan sonra ben size kapağı toparladıktan sonra kapak üzerinde bir de hatırlarsanız bir zaman sayacı yapmıştık. Bu gördüğünüz sayaç. Bu kart okuyucuyu istediğimiz zaman dilimlerinde iptal edip direkt kapıların normal şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla yaptığımız bir uygulama olacak. Buradan artı eksiği bağlayacağız. Buradan da her kapının röle hattına paralel bağlayacağız. Burada diyotlar var arkadaşlar. Kapılar birbiri üzerinde enerji aktarımı yapmayacaklar. Yani bu iptal olduktan sonra diyeceksiniz ki ya kapının biri açılırsa diğerlerine de gitmez mi? Gitmez. Çünkü röleden geçmeyecektir. Tek yönlü röle. Tek yönlü diyotlarımız var burada. O yüzden sağlıklı bir şekilde çalışacaktır. Bu da ne işe yarayacak? Dediğim gibi röle açacak. 12 voltu tüm kapılara vermiş olacak ve kapılar o saat dilim içerisinde aktif olacak. Bunu da kapatırken bağlantısını yaparak göstereceğim. Hatta ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu kapağın üzerine bir de ısı göstergesi koyacağım. Kasanın içindeki ısıyı düzenli olarak görebilmek için, pano içerisindeki ısıyı, böylelikle de ekstradan bir elimizde bilgi olmuş olacak. Yani olmasa da olur mu? Olur. Yapmışken yapalım dedik yani. Çünkü bu kartın en büyük sorunu ısınma. Isındıktan sonra problem çıkarıyor. O yüzden yaptığımız önlemlerin faydasını olup olmadığını da bu şekilde takip etmiş olacağız diye düşünüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar internet hattımızı bağlayacağız. İnternet hattımızı taktıktan sonra içeriği toparlayıp kapağı kapatacağız. İçinde pislik kalmış, tam oturmamış. Evet. Daha önce de söylediğim gibi karta zarar vermesin de, çok sert çünkü böyle hareket edemez. Karta zarar verir. Bu şekilde bağlantı yaptım. Bu bilinçli olarak yapılan bir şey. Yani yapamadığımızdan değil. Yanlış anlaşılmasın.
Aşağıyı gösterelim. Bakın arkadaşlar, aşağıda bir RC45 girişi var. Bu şekilde cihazımızı gördüğünüz gibi internete bağlamış olduk. Ve yerel ağdaki bir bilgisayar aracılığıyla bu kartı kontrol edeceğiz. Evet, internet kablosunu da bağladıktan sonra artık internet hattımızı da arkadaşlar dış bağlantılarımızı tamamen sabitleyelim. Yani kabloları toparlamaya da bilirsiniz, toparlayabilirsiniz. Hani sizin panodaki kabloları hatırlama becerinize, yeteneğinize, hafızanıza göre değişir tabi. Size karışık gelmiyorsa bu şekilde kapatabilirsiniz. Bana karışık gelmiyor açıkçası. Ama şu an ne yapabilirim diye bir bakıyorum. İçerideki hava sirkülasyonunu bozmamak için de fazla bir işlem de yapmak istemiyorum. Ama şöyle ufak tefek bir toparlanma yapabiliriz. Bantla falan. Spiral sarabiliriz. Bir bakacağız ne yapabiliriz diye. Biraz bant yok. Hava biraz serin, bant çok sertleşmiş. Zaten karman çorman. Yani ekstra yapacak bir şey kalmadı. Isınan parçaları karttan uzaklaştırdık. Gördüğünüz gibi. Şu an ateş gibi yanıyorlar ama karta dokunmadığı için karta ekstra bir zararı olmayacaktır arkadaşlar. Normalde bu bölge komple tabiri caizse el değmiyordu yani. Bu sorunu bu şekilde çözmüş olduk. Evet. Şimdi şurayı da toparlayalım. Burayı da toparladıktan sonra kapağımızı takacağız ama kapağa da dediğim gibi bir ısı sensörü koyacağız ve içerideki ısıyı da anlık olarak göreceğiz. Ve tabii ki zaman sayacımız var. Evet. Kasanın içindeki ısıyı da görelim diye bunu yaptık arkadaşlar. Yapmasanız da olur. Bu ama önemli. Belli saatlerde kart okuyucu devre dışı bırakmak için gerekiyor. Bunu zaten anlattım. Tekrar anlatmayacağım. Kapağı kapatacağımız için bunun bağlantılarını yapalım. Bunun bağlantıları kapıların tuş takımlarına giden hatlara bağlayacağız. Ve son kontrolleri yaptık arkadaşlar. Her şeyimiz yerli yerince gözüküyor. Sigortayı açalım. Kapağımızı kapatalım bakalım.
vidaları takmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Buraları takmasak da olur. Yani çok önemli bir durum yok. İkisi fazlasıyla genel anlamda yeterli olacaktır. Ama derseniz ki takalım, takabilirsiniz tabii. Siz bilirsiniz. Şimdi ne kaldı? Zaman rölesinin bağlantısını yapmak kaldı. Bunu da yine harici güç kaynağımızdan yapacağız arkadaşlar. Bu da 12 volt DC akımla çalışıyor. Artı artı. Eksiği de eksi hatta bağlayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi çalıştı bu da. Şu an manuel olarak açık pozisyonda kapattık. Şu an auto'da. Şu an normalde aktif olması gerekiyordu. Aldığımızda neden açmıyor? Çünkü off tarafından geldik. Normalde açıksa şu an on tarafından gelmemiz gerekiyor. Aktif ve şu an auto'da. Yani aktif saat 1. Gecenin bir yarısı. Şu an bütün kapılar otomatik açık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi auto'da ve açık durumda. Bunu zaten nasıl ayarlayacağınızı biliyorsunuzdur herhalde. İçi de şu an 22-23 derece. Herhangi bir ısınma ibaresi gözükmüyor. Evet, burada her şey bu kadar. Gideceğiz şimdi bilgisayar odasından bilgisayara kurduğumuz yazılımdan bunu kontrol edeceğiz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzda bir asansöre kart okuyucu nasıl takılır detaylı bir şekilde uygulama anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz sorular varsa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben yine sizlere orada cevap vermeye çalışacağım. Bu uygulamadaki amacımız asansör güvenliğini sağlamaktı. Bina güvenliğini sağlamaktı ve asansörü sadece personelin kullanmasını ve hangi personelin hangi kattan giriş yaptığını da daha sonra detaylı olarak loglayabilmeyi sağlamaktı. Daha sonraki videolarımızda yine buna benzer hiçbir yerde bulamayacağınız videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.